Birçok mitolojide dikkat çekici bir ortaklık vardır. İnsanlığın en karanlık dönemlerinde ortaya çıkan bir çocuk. Doğar doğmaz tehdit olarak görülür, kehanetlerle lanetlenir ve yok edilmek istenir. Ancak kader bu çocuğu korur. Çünkü o sadece bir birey değil, düzeni değiştirecek, zulmü sona erdirecek ve dünyaya yeni bir denge getirecek bir figürdür. Peki neden kurtarıcı hep bir çocuk olarak karşımıza çıkar? Ve bu anlatı neden dünyanın her kültüründe tekrar eder? Bu videoda mitolojideki kurtarıcı çocuk temasının ardındaki evrensel mesajı inceliyoruz. Mitolojilerde karşımıza çıkan kurtarıcı çocuk figürü, rastgele oluşturulmuş bir hikaye unsuru değildir. Bu figür, insanlığın ortak bilinçaltından doğan güçlü bir arketipe dayanır. Arketip kavramı, Carl Gustav Jung'un ortaya koyduğu kolektif bilinç dışı fikriyle açıklanır. Buna göre insanlık, binlerce yıl boyunca tekrar eden korkuları, umutları ve deneyimleri ortak bir bilinç katmanında biriktirmiştir. Kurtarıcı çocuk da bu ortak hafızanın bir ürünüdür. Çünkü insanlık en çaresiz anlarında kurtuluşu her zaman yeni bir başlangıçta aramıştır. Bu noktada neden çocuk sorusu ortaya çıkar. Çocuk figürü henüz yozlaşmamış, gücünü kötüye kullanmamış ve mevcut düzenin parçası haline gelmemiştir. Mitolojilerde yetişkin kurtarıcılar nadirdir. Çünkü yetişkinler sistemin içindedir. Çocuk ise sistemin dışındadır. Bu nedenle değişimi başlatabilecek tek figür olarak görülür. O, henüz şekillendirilebilecek bir potansiyeli temsil eder ve bu potansiyel, geleceğin yeniden yazılabileceği fikrini taşır. Mitolojilerde kurtarıcı çocuğun hikayesi çoğu zaman bir kehanetle başlar ve bu kehanet en büyük korkuyu iktidarın kalbine yerleştirir. Çünkü kehanet, geleceğin değiştirilemeyeceğini fısıldar. Bir kralın, bir tanrının ya da bir yönetici sınıfın sonunun yaklaşmakta olduğunu haber verir. Bu yüzden kehanetler mitolojide bilgi değil, tehdittir. Geleceği bilmek, onu kontrol edememek anlamına gelir ve iktidar için bundan daha tehlikeli bir şey yoktur. İktidarın çocuklardan korkmasının nedeni tam da buradadır. Çocuk henüz sisteme dahil değildir. Kurallara, ideolojilere ve hiyerarşilere bağlı değildir. Bu yüzden kontrol edilemezdir. Mitolojik anlatılarda tahtı sarsacak olan figür asla güçlü bir general ya da soylu bir rakip değildir. Henüz konuşmayı bile bilmeyen bir bebektir. Bu korku mitolojilerde en karanlık motiflerden birini doğurur. Çocuk katliamı ve sürgün. Kehaneti susturmanın tek yolu geleceği ortadan kaldırmaktır. Bu yüzden masum çocuklar öldürülür, dağlara bırakılır, nehirlerde sürüklenir ya da sürgüne gönderilir. Ancak bu anlatılarda dikkat çekici bir ortaklık vardır. Katliamlar asla amacına ulaşmaz. Kurtarıcı çocuk ya bir şekilde kaçar ya da doğa tarafından korunur. Bu mitolojilerin kader anlayışını açıkça gösterir. Yazgıdan kaçmaya çalışmak, onu hızlandırmaktan başka bir işe yaramaz. Ve böylece kaçınılmaz son teması ortaya çıkar. Ne kadar sert önlemler alınırsa alınsın, kehanet mutlaka gerçekleşir. Çocuğu öldürmek isteyen iktidar kendi sonunu hazırlamış olur. Mitolojiler bu noktada net bir mesaj verir. Güç zorla korunabilir ama kader engellenemez. Kurtarıcı çocuk tüm engellere rağmen büyür ve kehanetin işaret ettiği sona ulaşır. Çünkü bu hikayelerde son, bireylerin iradesiyle değil, evrenin dengesiyle belirlenmiştir. Mitolojilerde kurtarıcı çocuk çoğu zaman bir sepete, sandığa ya da doğanın ortasına bırakılarak insan dünyasından koparılır. Bu motif basit bir terk ediliş hikayesi değildir. Çocuğun insan düzeninden bilinçli olarak ayrılmasıdır. Sepet, nehir ya da dağ, insanın kurduğu yasaların bittiği, doğanın başladığı sınırı temsil eder. Kurtarıcı çocuk bu noktada artık toplumun değil, kaderin himayesine teslim edilir. Çünkü mitolojik anlatılarda gerçek dönüşüm ancak mevcut düzenin tamamen dışına çıkıldığında mümkün olur. Bu terk edilişten sonra devreye hayvanlar girer. Kurt, geyik, inek, kuş gibi figürler mitolojilerde sıradan canlılar değildir.
doğanın iradesini taşıyan sembollerdir. Türk mitolojisinde kurt, yol gösterici ve soy kurucu bir varlıktır. Roma'da dişi kurt, devletin temellerini atan çocukları besler. Hint ve Mezopotamya anlatılarında inek ve geyik, yaşamı ve bereketi temsil eder. Kuşlarsa gökle yer arasında köprü kurar. Bu hayvanların ortak özelliği çocuğu korurken hiçbir çıkar gözetmemeleridir. Çünkü bu koruma bireysel değil, kozmiktir. Bu noktada doğa doğrudan anne rolünü üstlenir. İnsan annenin yerine toprak, su, ağaç ve hayvanlar geçer. Mitolojilerde doğa yalnızca bir arka plan değildir. Bilinçli ve seçici bir güçtür. Kurtarıcı çocuk doğayla birlikte büyürken saf gücünü korur ve insan toplumunun yozlaştırıcı etkilerinden uzak kalır. Bu yüzden bu çocuklar geri döndüklerinde sistemi içeriden ve dışarıdan değiştirebilir. Tüm bu anlatılar bize net bir mesaj verir. Kurtarıcı çocuk, insan eliyle değil, kozmos tarafından korunur. Çünkü bu hikayelerde asıl irade, evrenin dengesidir. Doğa, bozulmuş düzeni onarmak için kendi içinden bir koruma mekanizması üretir ve bu mekanizmanın merkezinde terk edilmiş ama seçilmiş bir çocuk vardır. Mitolojilerde kurtarıcı çocuğun en dikkat çekici özelliklerinden biri de kim olduğunu bilmeden büyümesidir. Bu bilinçsizlik bir zayıflık değil, bilinçli bir anlatı tercihidir. Çünkü kahraman kaderini erken öğrenirse artık özgür değildir. Mitolojik anlatılar, kurtarıcının kendini seçilmiş olarak değil, sıradan biri olarak tanımasını ister. Bu nedenle gerçek kimlik gizlenir, soy bağları koparılır ve çocuk kendi kaderinden habersiz bir hayat sürer. Böylece yaptığı seçimler kehanete değil, iradeye dayanır. Bu yüzden kurtarıcı çocuk genellikle sıradan bir çocuk gibi yetişir. Çoban olur, köylü bir ailede büyür, saraydan uzakta yaşar ya da fakir bir çevrede gelişir. Bu anlatı gücün deneyimle olgunlaştığını vurgular. Kahraman acıyı tanır, kaybı öğrenir ve insan olmanın sınırlarını yaşar. Mitolojiler dünyayı değiştirecek bir figürün önce dünyayı anlaması gerektiğini söyler. Bu sıradanlık onu halka bağlayan bir unsurdur. Mitolojiler bize şunu anlatır. İnsan kim olduğunu öğrendiğinde değil, buna hazır olduğunda dönüşür. Kurtarıcı çocuk da ancak geçmişiyle yüzleştiğinde sıradan bir birey olmaktan çıkıp kaderin taşıyıcısı haline gelir. Mitolojilerde kurtarıcı çocuk, her şeyden önce umut fikrinin somutlaşmış halidir. Bu figür, çökmüş düzenlerin, tükenmiş toplumların ve karanlık çağların ortasında ortaya çıkar. Yeniden doğuş, burada fiziksel bir dirilişten çok, anlamın yeniden inşasıdır. İnsanlık bu anlatılar aracılığıyla şunu söyler: hiçbir çöküş mutlak değildir. En karanlık dönemde bile geleceği temsil eden bir başlangıç mutlaka vardır. Kurtarıcı çocuk, geçmişin hatalarını taşımadığı için yeni bir düzen kurma potansiyeline sahiptir. Bu umut, aynı zamanda zorbalığa karşı kaderin verdiği bir cevaptır. Mitolojilerde zulüm ne kadar büyürse, doğan kurtarıcı o kadar kaçınılmaz hale gelir. Zorbalar güce, orduya ve korkuya dayanır. Kaderse zamana ve sabra. Kurtarıcı çocuk, zorbalığı doğrudan güçle değil, onun sürdürülemez olduğunu göstererek yıkar. Bu anlatılar, baskının kendi sonunu doğurduğu fikrini tekrar tekrar vurgular. İktidar, geleceği kontrol etmeye çalıştıkça onu kaybeder. Bu noktada mitolojilerin en güçlü mesajlarından biri ortaya çıkar. Bir birey dünyayı değiştirebilir. Kurtarıcı çocuk orduların başında doğmaz. Yalnızdır, savunmasızdır ve çoğu zaman fark edilmez. Ancak değişim kalabalıklardan değil, tek bir kırılma noktasından başlar. Mitolojik anlatılar, tarihin akışını değiştiren şeyin doğru anda doğru yerde ortaya çıkan irade olduğunu söyler. Bu nedenle kurtarıcı figür asla bir kolektif değil, tek bir bireydir. Bu hikayelerin neredeyse tamamının toplumsal kriz dönemlerinde ortaya çıkması tesadüf değildir. Savaş, kıtlık, ahlaki çöküş ve siyasi baskı dönemlerinde bu anlatılar çoğalır. Çünkü insanlık kontrol edemediği kaos karşısında anlam üretmek zorundadır. Kurtarıcı çocuk bu kaosun içinden çıkan bir düzen vaadidir. Mitolojiler aracılığıyla verilen mesaj nettir. Düzen çöktüğünde çözüm geçmişte değil, henüz doğmamış olanda aranır. Modern çağdaysa bu arketip en güçlü biçimde süper kahramanlar ve fantastik evrenlerde karşımıza çıkar.
Ailesinden kopmuş, gerçek kökenini bilmeyen, sıradan bir hayat sürerken olağanüstü bir kaderle yüzleşen karakterler, doğrudan kurtarıcı çocuk mitinin güncellenmiş versiyonlarıdır. Fark şudur: kehanetler yerini bilim, uzay, genetik ya da büyü gibi çağdaş açıklamalara bırakır. Ancak anlatının özü değişmez. Kahraman hala yalnızdır, hala geç olgunlaşır ve hala dünyayı kurtarmak zorunda kalır. Sinema ve edebiyat bu temayı özellikle kriz dönemlerinde yeniden üretir. Distopyalar, karanlık gelecek senaryoları ve çökmüş dünyalar kurtarıcı figür için verimli bir zemin oluşturur. Çünkü modern insanda tıpkı antik toplumlar gibi belirsizlikle karşı karşıyadır. Teknoloji ilerlemiş olabilir, ancak korkular değişmemiştir. Bu yüzden anlatılar daha karmaşık, kahramanlar daha kırılgan hale gelir. Kurtarıcı artık kusursuz değildir. Hata yapar, sorgular ve bedel öder. Bu dönüşüm çağımızın ruhunu yansıtır. Peki sizce insanlık binlerce yıldır neden kurtuluşu hep bir çocuk figüründe arıyor? Bu hikayeler bize geçmişi mi anlatıyor yoksa geleceğe dair bir umut mu fısıldıyor? Sizce günümüz dünyasının kurtarıcısı kim olabilir? Bir lider mi, bir fikir mi yoksa henüz doğmamış bir nesil mi? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın.